Dumu. Gel Dumu, gel seni bırakayım. Hop. Dumu Bey gitsin dolaşsın. Gel seni de bırakayım Zehir. Hop, Zehir de gitsin. Evet, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Durumunuz nasıl? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Uğraşıyoruz. İşimde, gücümdeyim arkadaşlar. Zindan Hanım bayağı kilo olmuş bugünlerde Zindan Hanım. İnşallah bir kızan belirtisi göstermez. Zindan, gözünü seveyim. Çünkü neden biliyor musun Zindan? Bize böyle bir ay daha müsaade et. Şöyle bir ocağın sonuna doğru falan olursa çok güzel olur. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani diyelim Şubat'ta olsa Mart Nisan'da doğum yapar. Yani çok güzel bir ayda doğum yapar. Tam ilkbahar, havalar sıcak, güzel olur. Kışın ortasında gerçekten çok sıkıntılı, çok zorluklar çekiyoruz. O yüzden bak. Görüyor musunuz Zehir? Zehir'de nasıl bir huy varsa hepsiyle dostu. Ya düşünün Reyna ya. Reyna bile Zehir'e yani yan gözle bile bakmıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bakmıyor. Gel Zehir. Evet arkadaşlar, dün biliyorsunuz Harço ve kardeşi Beraz'la biz amcamla buradan böyle bir bırakalım aşağı gidelim dedik. Sonra Beraz oradan yukarı koştu. Sonra Harço gitti. Ben peşlerinden gitmek zorunda kaldım. Yani zaten olanları biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yani biliyorsunuz, yani göz önünde olan şeyler. Yani mesela Beraz'ı bırakmak bile aklımda yoktu ya. Harço'yu bırakayım, böyle bir küçük Beraz'ın yanına gideyim, Ateş'in yanına gideyim. Yani amaç oydu. Amcam bırakalım dedi. Bıraktım, gittik. Yani velhasıl bir şekilde olay ta gitti Ferhat'ın köpeklerin yanına. Bunlar olan şeyler arkadaşlar. Köyde yaşıyoruz. Yani her an her şey olabilir. Köpek de gidiyor, kuş da gidiyor, o da gidiyor. Onların köpekleri de buraya geliyor. Yani olabiliyor. Köpekler köydedir. Kışındır. Herkes köpeğini bırakıyor. Bir ben bırakmıyorum. Ben bıraktığım zaman da gidip de kavga etmeleri çok normal. Çok doğal bir şey. Ya lütfen gözünüzü seveyim. Kurban olayım, artık bu gibi şeylerin altında başka şeyler aramayı bırakın. Onu geçtim. Hani kavga ettiler. Ferhat oradaydı. Ferhat orada koyunları için, zaten eşek görüyorsunuz. Koyunları için ot, saman, o gibi şeyler almak için gelmişti. Köpekleri de oradaydı. Bizim köpekler gidince o mahallenin köpeklerine onunkiler de geldi. Yani bir şekilde kavga ettiler. O normal olan şeyler. Anormal olan, yani nasıl diyeyim ya, bak siz özellikle benim böyle gerçekten değerli takipçilerim var. Yorumlarını bakıyorum. Ben onlara var ya arkadaşlar. Yani her yorumunu, kaç tane beğeni yaptığını, hangi videoyu, hangi yorumu yaptığını hepsini görebiliyorum. Hepsini görebiliyorum. Hani o yüzden mesela bazıları var, çirkeflik yapmak için geliyor. Ortamı bozmak için geliyor. Mahsustan karalamak için geliyor. Ben onları zaten engelliyorum. Hiç uğraşmıyorum bile. Ama bazıları var mesela, değer veriyoruz. Hani değer veririm çünkü biliyorum ki gerçekten adam beni ve köpeklerimi seviyor. Sevdiği için burada. Onları ben çabuk mesela böyle bir yorum için kalkıp da kötülemek istemiyorum. Ama yani yorum var. Saçma sapan da var. Eleştiri de var. Hepsi de var maalesef. Ya diyor ki mesela, ya niye Karçuğa vurdu? Niye Beraz'a vurdu? Ya kim vurmuş ya? Ya köpek, bak arkadaşlar, 4-5 tane köpek birbirine girmiş. Orada mecburen artık orada olan şeylerle müdahale etmek zorundasınız değil mi? Yani Ferhat da sonuçta ilk önce Beraz'la Harço bunun bir tane köpeğine girdi. Diğer köpekler sonra gelince o da uzak durdu. Ben Harço'yu tuttum. Yani orada ayırmak için o elindeki dirgeni böyle araya koyuyor. Araya indirip araya koyuyor. Mesela böyle ayırsınlar diye araya koyuyor. Yani vurma gibi bir şey yok. Adam orada vurmuyor. Çünkü adam benim yıllardır arkadaşım. Yani böyle
kalkıp da köpek için köpek kavga etti, kalkıp dövecek değil. Ayırmak için müdahale etti sadece. Ha, benim elimde bir şey yoktu. Ben direkt Harço'nun boynuna atladım, boynundan tuttum, tamamdır. O da ayırmak için böyle araya o elindeki dirgeni araya koyuyor. Yani ortada bir dövme yok. Ama bakın. Yani bazı yorumlar var. Görmüyorum sanmayın. Ben herkesin yorumunu da görürüm. Herkesin yorumuna da saygı duyarım. Bak, tekrar söylüyorum. Eğer ki zaten sevmesem direkt engelliyorum. Hiç uğraşmıyorum. Ama bu değer verdiğim insanlar. Ama bazı yorumlar gözümden kaçmıyor. Böyle sanki tehdit eder gibi konuşmalar. Bu ne size ne bana yakışır. Beni yani böyle diyaloglara çekmeyin. Normaldir. Oluyor. Köy yerindeyiz. Köy yerindeyim diyen bir insan benim köpeğim asla bir tane değnek bile yemedi diyen bir insan yalan söylüyordur. Hele ki bizim köpekler gibi köpekler varsa. Mesela durmuyor, köpeği tutuyorlar, adam orada müdahale etmek için illaki bir şeyler yapıyor. Ama bu vurmak değil. Bazen araya sopa da koyuyorlar, bazen ellerinde boru var, burada yüzlerine de vurur da bıraksınlar diye. Hani bu olur. Hani kalkıp da yani böyle daha kötü bir şekilde, daha böyle tehditkar yorumlar yapmayın. Yani ben kimseyle kötü olmak istemiyorum. Cevap veririm, cevap verirsiniz, cevap veririm, cevap verirsiniz. Yani uzadıkça uzar. Ben o yüzden hani normalde çabuk açıklama yapmayacağımı söylemiştim. Açıklama yapmayacağımı söylemiştim. Beni herkes biliyor, bilen biliyor. Herkes de biliyor, olur köydedir. Ben gidiyorum orada. Köpek de çıkıyor, bir şey de çıkıyor. Köpekler de benim köpeklerim, yanına da geliyorlar. Buraya da gelen köpekler var. Yani oluyor, köy yerindeyiz. Köy yerindeyiz bazen. Hani ayırmak için insanlar müdahale edebilir. Burada hani her şeyin altında bir kısıt aramayın. Onu demeye çalışıyorum. Ha, vurmaya gelince de vurma. Tamam. Karabaş. Lan onun canını acıttı galiba ya. Tamam durma, tamam. Hey hadi. Tamam gel. Babasına nasıl saygı duyuyor bak. Ha şimdi. Ha bu bok bak, karabaş kuyruğunu indirdi değil mi? Duman hırladı, kuyruğunu indirdi. Şimdi bu dumandan korktuğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bak, Beraz nasıl karabaşa karışmak istemiyor? Karabaş da dumana karşı çıkmak istemedi. Hemen tamam, evet, tepkisini verdi. Galiba canı acıdı. Ben orada tam izlemedim. Kuyruğunu indirdi. Ne yaptın manyak? He? Niye bununla karışıyorsun? Ben dedim bunu da açıklayayım, açıklama yapayım. Çünkü gerçekten ben yani takipçilerimle böyle neredeyse bir aile gibi olmuşuz. Kalkıp da bir tane yanlış anlaşılma, bir tane kötü bir söz yüzünden kimseyle ne kötü olmak isterim ne de olur. Yani bak, demiyorum bak, onu da demiyorum bak. Mesela bugün vurmamış olabilir. Yarın öbür gün köpekler kavga eder, ayıramaz. Yine müdahale eder. Bazıları da vurur. Yani bu köpekleri ayırmak için bir sürü şey vardır. Kimisi köpeğin boynunda şey vardır, çengel vardır. Elini atamaz, dikenlidir. Mecburen böyle değnekle bir şekilde ayırmaya çalışır. Kimi köpek insana döner. Mesela Beraz insana döner. Kavgada siz Beraz'ı böyle tutup çekmeye çalışırsanız Beraz size döner. Ben bunu söyleyeyim. Reyna, kendi gözlerinizle gördünüz, bana döndü. Hırsını alamıyor, köpek dönebiliyor. Yani çok tehlikeli. Mecbur bazen bazı şeylerle müdahale etmek lazım. Öyle elini ağzına sokamazsın her köpeğin. Öyle elinle her köpeği tutamazsın. Beraz'ın, siz düşünün, Beraz'ın kuyruğundan tutup çekiyorsunuz ya da ayağından tutup Beraz'ı çekiyorsunuz. Beraz o sinirle var ya, size dönerse bitersiniz. Yani bazen öyle olması lazım. Bazen yani başka şeylerle bilen, hani borularla, küçük değneklerle böyle araya koyarsın ya da burnuna vurursun, bıraksın diye. Yani bu köylerde yaşanılan bir şey. Bunu çok böyle anormalmiş gibi bir şekilde anlatmayın. Ha, burada hani mesajım
Beni seven insanlara bak. Beni sevmeyen insanlara demiyorum. Köpeklerimizi seven, bizi seven insanlara diyorum. Yani lütfen yargısız infaz yapmayın. Yapmayın. Bak kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ben bu köpeklerin üzerine ne kadar titriyorum. Ya insanız biz. Biz insan olduğumuz halde neredeyse günde bir sürü hata yapabiliyoruz değil mi? Bunlar da köpektir. Her an her şey olabilir. Her şeyde bir bahane, bir kusur aramayın. Az önce Duman Karabaş, bak ben size açıklama yapmaya çalıştım. Duman Karabaş düşünün. Ya Allah aşkına hiç aklınız ucundan geçti mi bunlar kavga edecek? Bak birden bir sıkıntı oldu bak. Yani buna bile neredeyse kılıf uyduracak olanlar var ya. Buna bile kılıf uyduracak olanlar var. O yüzden diyorum yani kimseye laf anlatamazsınız arkadaşlar. Ben bu köpekte görmek istediğim şeyi söylerim. Görünen şey değil. Eğer niyetim kötüyse görmek istediğim şey. Kusur arayan bulur. Yani buna maalesef diyebileceğimiz hiçbir şey yok yani. Bulur yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Bizi seven, köpeklerimizi seven abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, takipçilerimiz. Bu konuyu da burada kapatayım. Fazla da başınızı şişirmeyeyim. Ama Duman Karabaş vallahi sıkıntı. Ne acaba ne oldu? Karabaş yere mi düştü? Ne oldu? Ben onu videoyu tekrarından izlerim de. Neyle yaptın Karabaş? Ne oldu? Sen babana kır yaptın he? He? Karabaş. Bu bizim deli. Tamam. Dumanı bırakınca bakın. Buradaki bütün köpekler aşırı Dumana saygı duyuyor. Ben böyle bir hiyerarşi görmedim. Böyle liderlik şeyi görmedim. Yani o kadar otoriteyi kurmuş ki bakın mesela hiçbir köpek yani Dumana ses etmiyor. Berazı bırakıyorum, Karabaş oradan havlıyor. Zalim oradan kendini yırtıyor. Herço bir geliyor. Karabaş'ı bırakıyorum, diğerleri aynı öyle. Yani bunu bir tek Duman sağlıyor yani. Herço tabağına neden öyle yaptın? Herço. Şunu şöyle atalım. Şöyle kalsın. Değil mi Herço? Seni manyak seni. Seni manyak seni. Zidane. Deli sen bugünlerde tam bile şu an Zidane var ya tam formunda yani tam böyle tam manyaklık dönemine denk gelmiş. O yüzden bu deliyle yani mümkün olduğunca yan yana getirmemeye çalışıyorum. Tamam mı? Tamam mı Reyna? Tamam mı? Perüz. Bugünlerde seninle bir gezi yapalım mı Perüz? Mecbur arkadaşlar yani başka yer yok. Ya oraya gideceğiz ya da gitmeyeceğiz. Başka bir şekilde köpeklerin gezebileceği bir yer yok. Yani bu tarafta evler var, yoldur, sıkıntılıdır, gidemiyoruz. Dağa gidemiyoruz, kar var. Yani en iyi yer orası. Bir de orası kurt bölgesi. Yani kurtların olduğu yer. Oraya gidiyoruz. Bazen de oradaki köpekler de geliyor. Bazen oradaki köpeklerin sahibi de köpeklerini alıp o aşağılara gidebiliyor. Bazen denk geliyor yani. Panzer. Zehir Hanım. Doymak bilmeyen Zehir Hanım. Günde 75 defa veriyorum yine de Zehir doymuyor.
O yüzden söylüyorum arkadaşlar, ilk 25 gün, bir ay dişilerinize, doğum yapan dişilerinize elinizden geldiği kadar çok verin. Günde neredeyse 5 gün, o yediği kadar verin. Çünkü o hem kendine hem yavrulara hani baktığı için ekstradan çok fazla yiyor. Ve zehir de öyle. Ben de günde 3-4 defa veriyorum ve verdiğim için yavrularım muhteşem. Ve zehir de sanki doğum yapmamış gibi. Zalo ağa da orada. Zalo ağa gelmiyor. Zalo ağayı bağlayacağımı bildiği için gelmiyor. Şimdi Peris. Evet dedim. Hem açıklayayım çünkü hani onu geçtim, bizi seven insanlar da yanlış anlayabiliyor. Bazen açıklama yapmak gerekiyor. Yani şimdi teker teker bütün mesajlara, bütün yorumlara da hani dönemiyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor, biri şey yapıyor. O yüzden bir açıklama yapayım dedim. Reyna bak. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu manyakları beğenmeyi unutmayalım. Hele Harço Bey hiç unutma. Harço Bey ne olacağını az çok gösterdi bize. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.